Hayat Ağacı'ndan herkese merhaba. Toplum içerisinde akıllı insanlar aslında hemen ayırt edilebilecek tiplerdir. Egolardan arınmış ve kendimize karşı dürüst bir kişiliğimiz varsa, akıllı insanları gördüğümüzde onlara bir imrenmeyle bakarız. Sosyal yaşam içerisinde sergiledikleri ayırt edici özelliklerini gıpta ile izleriz. Akıllı olmak elbette sadece bir şekilde parayı vuranlara, sorulan her soruya yerli yersiz cevabı olanlara ya da başka insanlara pandik atarak başarı basamaklarını tırmananlara yakıştırılacak bir şey değildir. Akıllı bir insanın yolu her şeyden önce öz saygı, öz denetim ve dürüstlükle kesişir. Bu temel özelliklere sahip olmanın yüklediği sorumlulukla da etraflarına, yaşadıkları topluma ve dünyaya katkı sunan insanlardır. Dünyayla gerçekçi bir şekilde yüzleşmek, insanoğlunun yerküre macerasının farkında olarak yaşamak onlara has bir durumdur. Bu videoda akıllı insanların asla yapmayacağı bazı şeyleri ele alıyoruz. Mazeret üretmezler. Akıllı insanlar yaptıkları seçimler ve eylemler dolayısıyla bir hezimet yaşadıklarında başkalarını suçlamaz, kendisini haklı çıkaracak mazeretlere sığınmaz ve sorumluluğu kabul ederler. Hataları için sorumluluk almak, akıllı ve aynı zamanda erdemli insanların yapacağı bir davranıştır. Çünkü yaşanacak başarısızlık ya da hezimet sonrasında gerçekçi davranmanın gelişmenin en büyük yardımcısı olduğunu düşünürler. Şansa güvenmezler. Akıllı insanlar sorunları çözmek konusunda gerçekçi olmanın deneyimiyle şans faktörüne de bel bağlamazlar. Şansın yardımcı bir şey olduğu zannına kapılmanın ne kadar kolay olduğunu da gerçekçi bir şekilde görürler ve bundan özenle uzak dururlar. Jean-Paul Sartre'ın dediği gibi, insan eylemlerinin toplamıdır. Yani şans diye bir şeye güvenilecekse bile bunun olma olasılığını artıran sizin eylemlerinizdir, unutmayın. Paranın her şeyi çözeceğini düşünmezler. Akıllı insanlar paranın her şeye kadir olmadığının, her şeyi satın alamayacağının ve sorunları çözmek konusunda tek gerçeklik olmadığının farkındadır. Bu nedenle yüklü bir servet sahibi olmak gibi ucuz hayalleri yoktur. Sorunlarıyla yüzleşirler ve hayalperestçe bir netice ummak yerine çözüme odaklanırlar, enerjilerini bu yönde harcarlar. Yalnızca duygularıyla hareket etmezler. Realist olmak yerine salt duygularıyla hareket etmek ya da duygusal olmayacağım diye robot gibi bir şeye dönüşmek akıllı insanlarda görülmeyecek şeylerdir. Bu konuda bir dengeyi gözetirler. Elbette bu dengeyi kurabilmek kendini ne kadar gözlemlediğiyle, sınırlarının ne kadar farkında olduğuyla ilgili bir şeydir. Bu farkındalık akıllı insanlara nerede nasıl tepki vereceğiyle, nerede duygularını, nerede mantığını kullanacağı ile ilgili bir yol çizer. Bu yoldan da pek çıkmazlar. Yeteneklerini abartmazlar. Akıllı insanlar zayıf ve güçlü yanlarının neler olduğuyla ilgili malumat sahibi olduklarından ve sürekli olarak iç gözlem yoluyla bu farkındalığı diri tuttuklarından yeteneklerini abartmazlar. Egolarımız söz konusu olduğunda yanılgılarımızı, hatalarımızı, zayıf yanlarımızı kabullenmek zordur. Oysa egoyu zapturapt altına aldığımızda hatalardan, yanılgılardan ya da yenilgilerden çıkaracağımız derslerle olgun insan olma yolunda bir adım daha atmış oluruz. Akıllı insanlar yeteneklerini abartmadan ve süreçten dersler çıkararak tam da bunu yaparlar. Hemen sonuç beklemezler. Eskiler sabreden derviş muradına ermiş derler. Hayattan beklentiniz ve muradınız her neyse bunun bugünden yarına olmasını ummak, hele de herhangi bir çaba sarf etmeden bir beklenti içerisine girmek saf dillik olur. Akıllı insanlar tüm değerli şeylerin tutarlı ve sürekli bir çaba ve ısrarlı bir sabırla elde edileceğini bilirler. Giriştikleri işlerden, projelerden hemen sonuç beklemezler. Hedeflerine ulaşmaları beklenenden uzun sürse bile cesaretleri kolay kolay kırılmaz, sabırla devam ederler. Çünkü sabretmenin bir boyun eğme değil, mücadele kararlılığı olduğunu düşünürler. Başkalarına bağımlı değillerdir. Akıllı insanların en belirgin özelliklerinden biri de başkalarına bağımlı olmamalarıdır. Kurda sormuşlar neden boynun kalın diye, kendi işimi kendim görürüm demiş. Çünkü bir şeylerin yapılması konusunda başkalarına çok bel bağlamak, aşırı bir güven duymak aynı zamanda kendindeki yetersizliklere işaret eder.
Elbette ekip ruhu diye bir şey var ve elbette çoklu görevler üstlenmektense iş bölümü yapmak iyi bir şeydir. Bu tamamen farklı bir konu. Akıllı insanların yardım almayacağından, kimseye ihtiyacı olmayacağından bahsetmiyoruz. Kaldı ki başkalarını bazı iş süreçlerine dahil etmek, onların yardımını istemek de yüksek zekanın bir ürünüdür. Bu başka bir şey. Fakat bazı insanların yardımlarına koltuk değneğine sarılır gibi sarılmak, akıllı insanların yapmayacağı bir şeydir. Kontrollü hareket ederler. Hayatta hedeflerinize ulaşmanızı kolaylaştıran bir başka şey de kontrol edilebilir süreçler yürütmektir. Ne kadar bilgiye ve bilgeliğe sahip olsanız da kontrolünüz dışında gelişecek durumlar karşısında odaklanma sorunu yaşarsınız ve bu da başarısızlığa götüren bir sebeptir. Bu yüzden akıllı insanlar güçlerinin ve kapasitelerinin dışındaki şeylere enerji harcamak yerine kontrol edebilecekleri şeylere odaklanırlar. Gereksiz insanlarla vakit kaybetmezler. Her birimizin enerjisi, zamanı ve kullanabileceği kaynakları sınırlıdır. Bu sınırlar içerisinde bize zaman ve efor kaybettirecek insanlarla muhatap olmamalı, enerjimizi sömüren tiplerden uzak durmalıyız. Akıllı insanların özenle yaptıkları bir şeydir bu. Her zaman seçimlerinden ve yaptığı şeylerden hoşlanmayan insanlar olabileceğini bilirler. Bu insanlarla vakit kaybetmek yerine kendilerini aynı değerleri ve tutkuları paylaşan insanlarla çevrelerler. Çünkü gereksiz insanlarla ne kadar çok zaman kaybederseniz pozitif amaca yönelik aktiviteleriniz için ayıracağınız zaman o kadar kısalmış olur. Dedikodu yapmazlar. Dedikodu yapmak bir düşük zeka göstergesidir. Bunun en açıklayıcı ve en net tanımı budur. Bazı insanlar başkaları hakkında dedikodu yaparken muhataplarına çok zekice bir şey yapıyormuş havasına bürünür. Yaptıklarının bir insanı incitebileceği, hayatında negatif bir etkiye yol açabileceği gibi ince düşünceden uzaktır. Sırf bu bile dedikodu yapan kişinin provokatif ve aynı zamanda anlayışsız bir kişiliğe sahip olduğunun işaretidir. Anlayıştan ve izandan yoksun bir kişide ise zeka parıltısı olduğunu söylemek zordur. Bu sebeple akıllı insanların dedikodu yaptığını göremezsiniz. Yapılan ortamlardan da hemen uzaklaşırlar. Bunun değerli zamanlarını heder edeceğini ve itibarlarını zedeleyebileceğini düşünürler. Görgü kurallarına uyarlar. Akıllı insanlarda görülemeyecek şeylerden biri de kabalıktır. Adab-ı muaşeret dediğimiz, insanlar arasındaki sosyal münasebetleri düzenleyen kurallara sıkı sıkıya uyarlar. Çünkü nezaket, saygı ve görgü kurallarının sosyal gelişmeyi artıracağını, bunun da etrafını çevreleyen insanların kalitesini yükselteceğini düşünürler. Geçmişe takılıp kalmazlar. Her insan geçmişte bazı hatalar yapmış olabilir. Bu küre içerisinde yaşadığı müddetçe de daha pek çok hata yapacaktır. Akıllı insanlar geçmişe takılıp ahvah etmezler. Önceden yapılan hataları gelecekte daha iyi kararlar alabilmek için analiz ederler, bir rehber olarak kullanırlar. Bunun ötesinde geçmişe hayıflanmak, üzülmek, motivasyon kaybı yaşamak onlara göre bir şey değildir. Hayatın sürekli bir değişim içinde olduğunu, ayakta kalabilenlerin de bu değişime uyum sağlayabilenler olduğunu düşünürler. Videoyu beğendiyseniz Hayat Ağacı'na abone olmayı, yorum yapmayı, beğen butonuna basmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.